Hırkamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Keyifli seyirler. Yine tığımla başlayacağım kol lastiğime. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi şişe aktarıyorum. Ve devam ediyorum. Zincir çeker gibi ilmekler alıp şişime aktarmaya. 25 tane ilmek atacağım şişime. Ve yaklaşık bir ne kadar örerim? Hemen onu da size bir göz kararı söyleyeyim arkadaşlar. Yaklaşık bir 6-7 santim kol lastiğimizi yaptıktan sonra buluşalım. Bir ters bir düz öreceğiz. Diğer lastiklerimiz de hepsi uyumlu olsun istiyorum. Kolumda lastiğimi ördüm. Hemen beraberce ölçelim. 7 santim bir ters bir düz 25 ilmek ile lastik ördüm. Ve lastiğimi 5 numara ile ördüm. Burada artışımızı yapacağız. Diğer şişe geçmeden önce yine 5 numara ile artışımı yapacağım. 2 örüp bir artış yapacağım. Daha sonra bir sırada arkadan 5 numara şişimle ördükten sonra 7 numara şişime geçeceğim ve artık kolumu onunla öreceğim. Artışımızı beraberce yapalım. İlk ilmeğimi hiçbir zaman örmüyorum. Artışımızı düz örerek yapacağız. Bir tane aldım, ikinciyi ördüm. Şuradaki ilmeğimin dibinden bir ilmek çıkararak artışımı yapıyorum. 1 2 örüyorum. Düz örgüye geçtim. Lastiğimiz bitti. 1 2 örüyorum ve alttaki ilmekten buradaki 2 ör 1 artış şeklindeki artışımızı 7 numara şişimizle yaparsak bayağı büyük bir yuvalarımız olur diye ben bu kısmı da 5 numara ile yaptım. Şimdi tersinden de 5 numara ile gideceğim ve önce şuradaki ilmeklerimizi bir sayalım. Kaç ilmeğimiz olmuş? 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 ilmeğimiz olmuş arkadaşlar. Şimdi tersten yine 5 numara ile öreceğim ve daha sonra düz örgüyle devam edeceğim. 7 numaraya geçiyorum. Bu örgüyü dümdüz dirseklerimizin üzerine kadar, dirseklerimizin tam hizasına değil bir 3-4 santim yukarısına kadar devam ettirdikten sonra artışlara başlayacağız. O noktada nasıl bir artış yapacağımızı da anlatacağım. O noktada buluşalım. Şu an kolumuzun dirsek üstünde bir noktasındayız. Şuralarda dirseğim var diye düşünün. Şöyle bir 2-3 parmak yukarısındayım dirseğimin. Arttırmadan bu noktaya kadar geldim. Şimdi burada işaret alacağım ve bu işaretten itibaren kol altıma kadar 1 santimde bir, 1,5 santimde bir arttırarak istediğim genişliğe ulaşacağım. Burada bir işaretle burayı belirtiyorum ki diğer kolumda da aynı işlemleri yaparken zorluk çekmeyeyim. Şimdi buradan itibaren yaklaşık bir 10 ilmek arttırmak istiyorum. Daha fazlasına hiç gerek yok. Ve kol altına geldikten sonra da kesmelere başlayacağız. Şimdi burada beraberce diğer kolda da rahatlık olabilsin. Bakar bakmaz nerede arttırdığımı görebileyim diye şöyle bir arttırma yapıyoruz. Daha önce de böyle şeyler yapmıştık beraberce. Buradan bir tane arttırma yapacağım. Şu iki ilmeğimin şuradan göstereyim. Şu iki ilmeğimin arasından şişimle giriyorum ve bir tane ilmek arttırıyorum. Ve tekrar bu ilmeğimi şişime takıyorum ve burada genelde biliyorsunuz bu birinci ilmekleri örmüyorum. Ben yine örmeden devam edeceğim ve devam ediyorum normal şekilde ilmeklerimi örmeye. 1 santimde veya 1,5 santimde arttıra her iki taraftan burada da arkaya dönüşte arttırma yapacağız.
5 ilmek bu taraftan, 5 ilmek bu taraftan arttırarak kol altına geldiğimizde de yine işaretimizi alacağız ve kesmelere başlayacağız. Bu işaretler önemli arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Diğer kolda çok işinize yarayacak. O yüzden bu işaretleri alıyoruz. Kolumdaki artışları sağlı sollu yaptım. Şu an benim 48 ilmeğim var ve boyunu da beraberce kol ağzından itibaren ölçelim. Şurada benim birazcık ilmeklerim kıvrılıyor. Şöyle bir 1-2 milim geriden ölçeceğim. 43 santim kol boyum var. Burada herkes şuradaki artışları ve kol uzunluğunu kendi vücut özelliklerine göre yapıyor. Bu bana uygun bir kol. Şuradan itibaren ben yine işaretimi alacağım ve kesmelere başlayacağım. Hemen onu da beraberce yapalım. Kolumuzu aynen bedenlerde yapmış olduğumuz gibi birinci ilmeği örmeden alıyorum. Şurada 2 ve 3. ilmeğimi kontrollü bir şekilde altlarından tutarak çıkarttım ve öndekini arkaya, arkadakini öne yaparak tekrar soldaki elimdeki şişime taktım ve ikisini birlikte örerek sağa doğru kesme işlemimi yaptım. Burada da son 3 ilmek kala. Şu ikisini birlikte öreceğim ve bunu da tek başına öreceğim ki şurada kenarlarımız düzgün olsun ve bu kesmeleri ne kadar yapacağız onu da hemen size anlatmak istiyorum. Bu kesmelerimizi ön ve arka bedenleri birlikte örmüştük. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Şöyle bir kol evimiz var. Aynen az önce göstermiş olduğum gibi kestim bu kol evimizi de. Görüyorsunuz. Şuradaki santim kadar her düz bölümde kesmelerimi yapacağım. Terslerde dümdüz öreceğim. Kesme yok. Şu noktaya kadar eşit olacak şekilde kollarda kesmelerimi yapacağım. Şimdi diğer koldan da ben diğer kolumu ördüm bu arada. Onunla da hemen size şurada ipimi de koparmadım ki buradan tığlamamı kolay yapabileyim. Kolumuzu ikiye katladığımızda kestiğimiz noktalar karşı karşıya geliyor, görüyorsunuz. Şurada da düz bir bölüm var. Burası bizim, şöyle göstereyim. Şuradaki bölüm bizim kol üstümüz, yani yakamız olacak. Hemen şuradan şöyle bir tutarak göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen kaydı şu, bir saniye. Şuradan şuraya kadar kesmişim. Burası bizim yakamız olacağı için önce kolları, bedenleri bitiriyoruz. Daha sonra yakaya geçeceğiz. Şimdi sağlı sollu şundan da anlatayım. Kesmelerimizi yapa yapa güzelce bitiriyoruz. Son sıramızı kesme yapmadan düz gidiyorum, geri geliyorum ve kesmemi yapıyorum. Son sırada kesme yok. Düz gittim, arkadan geri geldim ve ikişer ikişer kese kese kolumu bitirdim. Bu noktaya gelene kadar kolumu kesiyorum ve sizinle birleştirmede buluşacağız. Önce birleştirip daha sonra yakamızı dizeceğiz. Çünkü birleştirmeden yaka yaparsak büyük bir yanlış yaparız. Çünkü yakamızın bir bölümü burası. Kolda 16 ilmek kalana kadar iki taraftan kestim. Bir sıra düz, bir sıra ters, hiçbir kesinti yapmadan dümdüz ördüm ve şimdi kolun düz tarafından beraberce tüm üst bölümü kesiyoruz. Bunu da tığımla yapacağım. Çok pratik bulduğum için şöyle hemen 4 numara tığımla bol bol kesmeye çalışarak devam ediyorum. Şişinizde de yapabilirsiniz.
Bu yeni başlayanlara bir fikir olsun ve pratik olsun diye yaptığım bir işlem şu an. Hatta şurasını da şöyle tutarsam daha bir kolay gelecek seyredenlere. Şöyle örüyoruz. İkisini bir alıyoruz ve devam ediyoruz. İkisini bir alıyoruz. Aldığımız ilmeği geri takıyoruz. Tekrar ikisini bir alıyoruz. Şöyle bir görüntümüz olacak. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Şişteki ilmeğimin içinden çektim. Onu da tığımdaki ilmeğin içinden çektim. İlmeğin içinden ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki ilmeğimden geçiriyorum. Bu da tekrar şişe takma zahmetinden bizi kurtarıyor. Artık örgüyü ne kadar pratikleştirirsek, elimiz ne kadar alışırsa o kadar çok zaman kazanıyoruz. Artı daha çok şey ördüğümüz için daha da tecrübeli oluyoruz aynı zamanda. Yeni yeni örgülere vakit kalıyor. Yoksa koşturmacalar içerisinde hiçbir şey öremeden gün bitiyor. Evet, son ilmeğimi de şöyle aldım. İpimi burada koparmıyorum. Kol evine burayı tığlayarak yerleştireceğim. Şişimle 7 numara şişimle işim bitti. Kol ağzından itibaren ipimi bağladım ve 4 numara tığımla ilmek kaydırarak kol altına kadar geliyorum. Ve bütün şuradaki lastiğimin denk gelmesine, artışı başlamış olduğum yerin denk gelmesine ve kol altımın denk gelmesine dikkat ederek kol altını güzelce birleştiriyorum. Şurada görüyorsunuz, tığımla gösteriyorum. Artışı yapmış olduğum yerin işareti var ve hemen şurada da aradan geçirerek ilmek arttırdığımız için gayet net bir şekilde nereden artış yaptığımızı görüyoruz. Karşı karşıya denk getiriyoruz ve şurada kol altında iki yanlardan ikişer ipi alarak bol bol ilmek kaydırma yapıyoruz. Burayı çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Çok aşırı da gevşek bırakmayın. Kol altının gergin olması hiç hoş olmuyor. Şöyle güzel güzel yapa yapa gidiyoruz. Nereye kadar? Şurada bizim pembe ipimle de işaret etmiş olduğum kol altı işaretime kadar devam ediyorum. Burada zincir çekerek kolumun altındaki birleşmeyi yaptım ve şöyle bir azıcık pay bırakarak kesiyorum. Şöyle şuradaki ipimle devam edeceğim arkadaşlar. Kol altından ve kolumun altından şu ipimle şuraya bir sabitleme yapmak istiyorum. Başka bir renkle de yapabilirsiniz ama ben şu an burada hazır bunu fazla koparmışım. Yeniden uğraşmayayım istedim ve hem kolun hem de bedenin yüzü yüzüne gelecek şekilde karşılıklı getiriyorum. Bu tarafı da yüzü yüzüne karşı karşıya gelecek şekilde getirdim. Tersindeyim şu an. Kesmemiş olduğum ipimle şu yaka bölümünü bitirdikten sonra kolun kesmemiştim ipimi. Şu an işime yarayacak. Şuradan bedenime geçmek istiyorum. İlmeğimi bu taraftan çıkarttım ve beden bölümünden, kol bölümünden de olabilir. Şu an benim burası düzüme geldi. İlmek kaydırarak kolu yakadan başlayarak önce kol altında, daha sonra da devam ederek tekrar yakada bitirmek üzere şöyle bir birleştireceğim arkadaşlar. Şuraya kadar birleştireceğim ve kolumuz bedene birleşmiş olacak. Birleştirdikten sonra tekrar anlatayım. Şu an birazcık karışık oldu. Detaylandıracağım. Kolu alttan birleştirerek gelmiştik
ve şurada bir parça ipimiz kalmıştı. Tam ön ve arka bedenin birleştiği noktada koltuk altındaki işaret aldığımız noktadan şu ipimizle şurayı birleştirdik. Daha sonra yakamız için ayırdığımız kolumuzun üst bölümünde koparmadığımız ipimizle şuradan başlayarak şuraya kadar geldik. Buradan da ön tarafı, ön kol evini birleştirdik. Arka kol evimiz, ön kol evimiz ve şurası da kolumuzun yakaya ait olan kısmı. Şimdi hırkamızı şöyle bir düzelteyim. Konuyu daha net anlayacağız. Şu an daha net anlaşıldığını düşünüyorum. Şurada da bizim ön bedendeki yakamız şurası. Kol evimiz görüyorsunuz. Arkadan da bakalım. Kol evimiz arkada daha net anlaşılıyor sanki. Şöyle çevirdiğimde de şurası da bizim yaka kısmımız arkadaşlar. Şuradaki artışlarımız da çok iyi olmuş. Dirsekten sonra başlamıştık. Yavaş yavaş 1 santimde bir, 1,5 santimde bir artışlar yapmıştık sağlı sollu. Şurası çok güzel bir şekilde kolumuzu rahatlatmıştı orada. Şimdi diğer kolumu da aynı şekilde altından diktikten sonra şuradan tekrar birleştireceğim. Boşlukta göstereyim. Burada ipler birbirine girdi. Şöyle bunu da şuradan çıkarırsam. Buradaki ipimi de koparmadım ben. O yüzden bu kadar ip kalabalığı. Diğer kolumu da kol altından diktikten sonra şuradan birleştireceğim. Ve daha sonra koparmadığım ipimle, şu ipimle buradan başlayarak örgümün tersinden, kolumun tersi ve örgümün tersi dışta kalacak. Yüzler içte kalacak. İlmek kaydırmayla bu noktaya kadar gelip daha sonra şurada bitireceğim ve ipimi koparacağım. Şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel spor bir kol şekli oldu bu. Reglan kol gerçekten çok rahattır. Ve geniş omuzları kamufle etmekte çok işe yarar. Daha dar gösterir, daha sportif gösterir ve kollar bu kol içinde şurada bir dikiş olmadığı için de çok rahat eder. Normalde nedir? Şurada bir omuz dikişimiz olur ve kolumuz da şurada bir kol eviyle bağlanır şuradaki bedene. Burada omuzları geçiyor ve hem bedenin bir parçası halinde hem de kolun bir parçası halinde olduğu için de buradaki dikişler olmadığı için de çok rahat ve omuzları geçip boyuna kadar geldiği için de güzel bir bütünlük de sağlıyor. Şu çizgilerde hem önde hem arkada çok güzel duruyor. Kıyafetlere değişik bir hava katıyor. Çok severim. Gerçekten çok kullanışlıdır. Dikişte de çok severim. Örgüde de çok severim. Ve yakaya kadar devam eder. Ve burada görüyorsunuz şu bizim V yakamızın devamında çok güzel bir de bütünlük kazanmış oldu. Şu an böyle parça pinçik çok karışık gözüküyor ama buranın lastiği geldikten sonra daha güzel olacak. Ve hatta biz buna bir de atkısını eklediğimizde daha da güzel, değişik, benim henüz görmediğim bir hırka olacak. Neden görmedim? Çünkü ben genelde bu atkılı hırkaları takma kol olan hırkalarda gördüm. Hem V yakalı hem de reglan kollu olarak ilk kez yapıyorum ve daha önce de görmediğim için de bir ilk diyebiliriz. Birileri yapmıştır dünyada ama benim haberim yok. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.